Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Akdeniz ve Ege'de deniz yetki alanlarıyla alakalı bazı sorunlar yaşamaktayız. Bu okuyacağım belge, bu sorunlar yaşadığımız Ege ve Akdeniz adalarının 1913 yılında İtalyanların eline geçmesinden sonra özellikle Cihan Harbi'nde yaşanılan bazı problemleri sadece bir tanesini ele alan bir belge. Bir dahiliye nezaretine gönderilen bir evrak. Bu evrakta İtalyanların işgali altında bulunan bu adalarda yaşayan ahaliyle sahil mıntıkasında Muğla Marmaris'te deki kişilerle alakalı bazı bir sorunla var. Bu sorunları ele alıyor. Evet, sağ üst tarafta kurum antetini görüyoruz. Cezayir-i Bahr-ı Sefid vilayeti. Cezayir-i Bahr-ı Sefid vilayeti alt kısmında Merkez Mahkeme-i Şer'iyesi adet 147 numarası konmuş. Evet, Cezayir Bahr-ı Sefid Akdeniz Adaları vilayeti anlamını taşıyor. Tabi buradaki adaların hepsi bu vilayete bağlı. Bu vilayetin merkezi son dönemde Rodos'ta. Buradan Dahiliye Nezaret-i Celilesine gönderilmiş. Maruz-ı daileridir diye bir arzuhal bir maruzat yazılmış. Marmaris kazasına tabi Tarahya nahiyesi, evet, Tarahya günümüzde Bayırköy diye geçiyor Marmaris'te nahiyesi. Taht-ı işgalde bulunan Sömbeki adası karşısında denizden 3 saat kadar mesafede vaki olup Sömbeki adasının İtalyan işgalinde olduğunu söylemiş oldu. Sömbeki'den 3 saat mesafede bulunuyormuş Tarahya nahiyesi. Vaki olup kayıklarıyla, notalar çıkmamış, kayıklarıyla berayı ticaret için, bera için demektir. Berayı ticaret o civarda Ahmet Şüt iden, o civarda gelen giden, geliş gidiş demek. Ahmet Şüt, Ahmet gelmek, Şüt gitmek. Ahmet Şüt eden nahiye ahalisi mezkür adalıların, Sömbeki adasında bulunanların taarruzat-ı vahşiyanesine, vahşi saldırılarına uğramakta ve bu adalılar ara sıra Anadolu yakasına geçerek hayvan vesaire, Y harfi, hayvan vesaire gasp ve sirkat etmekte olduklarını, hırsızlık yaptıklarından bahsediyor, olduklarını nahiye ahalisinden bazı kesan, bazı kişiler şikayet suretiyle haber verdiklerine ve buraca icra
kılınan tahkikat neticesi ihbarat-ı vakıayı teyit ettiğine binaen, yani bu kişilerin yapmış olduğu şikayet yapılan tahkikat sonucu doğru olduğu ortaya çıkmış bu şikayetin binaen edilen teşebbüs üzerine münasip noktalarda gezmek ve vukuat-ı mavruza emsaline meydan vermemek. Evet, arz edilen bu tür vukuatların benzerlerine meydan vermemek üzere o havaliye bir devriye kol vapuru izam ettiği, bir devriye vapurunun gönderildiği kuvve-i işgaliye kumandanlığı tarafından beyan olunmalı. Evet, İtalyan işgal kuvvetleri, tabi bu arada bir görüşme yapılıyor arkadaşlar. Bu görüşme neticesinde o bölgede böyle olaylara yer vermemek amacıyla bir vapurun devreye gideceğini söylemiş. Arz-ı keyfiyete, yani tüm bu durumu arz etmeye içtisar kılındı. Girişildi, cesaret edildi. Ol babta emrü ferman Hazret-i men lehül emrindir. Evet, fi arz etmiş olduğu tarih kısmına geçiyoruz. Fi 7 Teşrin-i evvel sene 1330 yapıyor. 7 Teşrin-i evvel 1330. Cezayir-i Bahr-ı Sefit vilayeti, Akdeniz Adaları vilayeti merkez kadısı Eddai. Evet, son kısımlarda mührün üstünde şahıs ve makam isimleri verilirken, yerleri verilirken noktalar genellikle konmuyor arkadaşlar. Evet, bunu Cezayir Bahr-ı Sefit vilayeti merkez kadısı duacınız diye söyledi. Altta mührü var. Tabi tam net değil ama İbrahim olduğunu, şahsın isminin hatırlıyorum. Evet, burada bir mesele, bir asayişle alakalı bir mesele. Sömbeke adasından kalkıp Marmaris civarında devamlı olarak saldırıda bulunanların olduğu belirtildi. Ve buna dair de İtalyanlarla yapılan yazışmada böyle bir çözüm aldığı dahiliye nezaretine bildirilmiş oldu arkadaşlar. Bu türden birkaç tane daha belge okumasını ilerleyen süreçlerde yapacağım. Bildiğiniz gibi belge yorumlamalarında sosyal medya sayfalarımda yapıyorum. Başka metin okumalarında görüşmek üzere. Selamlar.